Serhat'la Can'ın işbirliği bütün dengeleri değiştirdi. Evet, dizinin başından beri Serhat sürekli en yakınları tarafından kandırılarak kaybediyordu. Fakat şimdi Serhat da tıpkı düşmanlarının yaptığı gibi plan kurmaya başladı. Can her şeyi öğrenmesine rağmen Pelin'le ilişkisine devam etse de Nejat hala kendisine tam olarak güvenmiş değil. Bu yüzden Can, Nejat tarafından sınanmaya devam edecek. Bunun yanında otelin ihalesini Nejat'a söyleyen Can, aynı zamanda bu otelden ortaklık aldığı için her şeyi tam olarak kaybetmiş sayılmaz. Peki Zeynep'e gelen mektup neydi? Evet, bu bölümün en can alıcı kısmı bu mektuptu. Zeynep'in geçmişe dair hatırladığı sahneyi yavaşlatıp baktığımız zaman aslında her şey netleşiyor. Zeynep'e benzeyen küçük bir kızın bu sahnede yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda bir tane adamın da bir kadını bıçakladığını görüyoruz. Yani bu sahnedeki bu küçük kız muhtemelen Zeynep'in çocukluğu ve bu olayı gördükten sonra Zeynep her ne yaptıysa bu adam şu an Zeynep'in peşinde. Zeynep'in şu an bile ne kadar haksızlığa karşı duran bir karakteri olduğunu bildiğimiz için aslında neler olduğu anlaşılabiliyor. Zeynep muhtemelen polisin bu adamı teşhis etmesi için yardımcı oldu. Böylece hapse giren bu adam yıllar boyunca sürekli Zeynep'e tehdit mesajları atarak korkuttu. Peki şimdi ne olacak? Zeynep'in adamın çıkmasından ne kadar çok korktuğunu biliyoruz. Fakat gelen mektupla birlikte adamın cezaevinden çıktığını söyleyebiliriz. Zeynep bu durumdan ne kadar korksa da Serhat'a zarar gelmemesi için onu bu işe bulaştırmak istemedi. Ancak bu bölümde Serhat'ın Zeynep'ten ayrılması işleri daha da değiştirecek. Çünkü Zeynep muhtemelen ilerleyen bölümlerde bu adam yüzünden zarar görecek. Bu yüzden Serhat Zeynep'ten ayrılarak onu tek bıraktığı için vicdan azabı çekecek. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Nejat'ın planı ne? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz ki geçen bölümün sonuna doğru Nejat'a bir zarf gelmişti. Evet, o zarfın aslında bir DNA testi olduğunu da söylemiştim. Ancak Nejat zarfta yazanı görünce mutlu olsa da bu bölümde buna dair herhangi bir bilgi öğrenemedik. Bu da demek oluyor ki Nejat bu bilgiyi sıkıştığı zaman kullanmak için saklıyor. Peki test sonucu ne çıkacak? Bu test sonucuyla muhtemelen en başından beri tahmin ettiğimiz gibi Serhat'ın kızının Kader olduğu belli olacak. Fakat Nejat şu an Can'la Serhat'ın işbirliği yaptığının farkında değil. Bu yüzden Serhat Nejat'ı tam köşeye sıkıştırdığı anda Nejat bu bilgiyi kullanacak. Peki Cihan ne yapacak? Cihan bu bölüm telefonu da almayı başardı. Böylece Nejat'la çalışmaya devam edecek. Aynı zamanda bu bölümde Cihan'ın ayak parmaklarını oynatabildiğini de gördük. Yani Cihan eskisinden de kötü bir şekilde ayağa kalkacak. Ancak Cihan'a bu konuda yardımcı olacak kişi ise maalesef ki Ebru olacak. Ebru her ne kadar Cihan tarafından bir sürü kötülük görse de hala neler yaşadığının farkında değil. Biliyorsunuz ki Ebru aslında para düşkünü biri ama buna rağmen masumiyetini kaybetmemek için de çabalıyor. Zaten bu yüzden Cihan'a vicdanen üzülüyor. Ancak Cihan bir kez daha Ebru'yu kullanarak herkesin başına çok daha büyük bir dert olacak. Özellikle Azra Cihan ayağa kalktıktan sonra çok daha kötü psikolojik şiddete maruz kalacak. Hatta Cihan'ın yaptıkları yüzünden Azra'nın çocuğunu düşüreceğini de düşünüyorum. Peki Berrak ne yapacak? Aslında Tülay bu bölüm Berrak hakkında oldukça önemli bir bilgi öğrendi. Evet, Berrak evde çocuk olmasına rağmen şişelerce alkol içerek kendi kuyusunu bir kez daha kazmış oldu. Çünkü Tülay Berrak'ın alkol içtiği şişeleri gördüğü için muhtemelen bu bilgiyi Serhat'a satacak. Serhat ise Kader'i tekrardan Berrak'tan alabilmek için bu bilgiyi avukatlarıyla paylaşacak. Yani Berrak Kader'i Zeynep'e vermek zorunda kalacak. Peki Zeynep'le Serhat ayrılacak mı? Bu bölümde Serhat bir kere daha geri plana atıldığını düşünerek Zeynep'e ayrılmak istediğini söylese de içten içe kendisi de acı çekiyordu. Fakat bu ayrılıktan sonra Serhat çok pişman olacak. Çünkü dediğim gibi Zeynep'in başına şu an büyük bir bela bulaşmış durumda. Bu yüzden Serhat'la Zeynep'in ayrılığında en çok vicdan azabı duyacak kişi Serhat olacak. Yani yeni bölümlerde Zeynep'in kaçırılacağını görebiliriz. Peki sizce bu ayrılıkta Serhat mı yoksa Zeynep mi haklı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.